Oktay'ın vurulmasıyla Kartal küçükken yaşadığı acının bir benzerini tadarak hayatının şokunu yaşadı. Bu konuyla ilgili yeni bölümde yaşanacak sahneler herkes ekranları kilitleyecek. Oktay ölecek mi? Büyük savaş başladı ve Azade'nin haince planından sonra sırada kimin hangi planı var? Kartal ve Efe'yi bekleyen büyük sürpriz şok etkisi yaratacak. Baybars ve Çetin arasında ise beklenmedik olaylar gelişecek. Öte yandan herkesin beklediği Ferhan senaryosu nihayet başlıyor ve bir karakterin erken veda etmesi bekleniyor. Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan bahsedeceğiz. Video sonunda ise diziyle ilgili çok kritik rating analizi yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Oktay öldü mü sorusunun cevabından önce ilk olarak şununla başlayalım. 2 bölüm öncesi Kartal ve Efe Azade'nin silahlarını ele geçirmişti ve Çetin de Azade'ye ait olan elması çalarak büyük bir darbe vurmuştu. Ancak Azade'nin intikamı ağır oldu ve olaylara kendini dahil etmeden ince bir planla kritik bir hamle yaptı. Kartal'ı Korkmaz'ın üstüne saldı, Korkmaz'ı da Kartal'ın üstüne salarak bir taşla 2 kuş vurmayı hedefledi. Çünkü Azade hem Kartal'a istiyordu ve amacına ulaştı. Korkmaz hem kardeşini hem de çok sevdiği arabasını kaybetti, Kartal'ın ise babası vuruldu. Şimdilik kazanan Azade gibi gözükse de işler öyle ilerlemeyecek. 2 bölüm içinde Azade'nin gerçek yüzü ve oynadığı oyun ortaya çıkacak. Hamle sırası Kartal'a ve Korkmaz'a gelecek. Korkmaz sahneye çıkarak etkisini şimdiden gösterdi. Azade ile aralarında gizli bir düşmanlık olan Korkmaz, Baybars'ın en güvendiği adamı. Aynı zamanda Kartal'la aralarında büyük bir savaş başladı. Bu savaşa elbette Efe de dahil olacak. Azade ise rekabetten dolayı Korkmaz'ın itibarını zedelemek istiyor ve onu Baybars'ın gözünden düşürmek istiyor. Azade'nin en büyük hedefi Baybars'ın gözüne girmek ve hayal ettiği biyolojik silah işini yapmak. Bu yolda önündeki engelleri birbirine düşürmeyi başardı. Kartal'ı Korkmaz'a, Korkmaz'ı da Kartal'a bulaştırdı. Ancak Çetin Azade'nin tüm işlerini bozacak. Azade Çetin'in Baybars'ın oğlu olduğunu henüz bilmiyor. Aynı zamanda Çetin Korkmaz'ı sevdiğini söylemişti ve bu savaşta Azade'ye karşı Korkmaz'ın tarafında olacak. Bir yandan da Kartal da Efe'nin yanında olacak. Kısacası bu savaşta 4 ayrı grup oluştu. Bir tarafta Azade, bir tarafta Korkmaz var. Bu ikisi birbirleriyle gizli düşman. Azade hem Korkmaz'a hem de Kartal da Efe'ye rakip oldu. Bir tarafta da Çetin var. Çetin Azade'yi sevmiyor ama Korkmaz'ı seviyor. Aynı zamanda Baybars konusunda Kartal ve Efe'ye yardım ediyor. Baybars ise Azade'ye pek güvenmiyor. Korkmaz'a ise güveni sonsuz. Çetin'le aralarında ciddi bir mevzu var. Bu konuya da birazdan geleceğiz. Şimdi gelelim Oktay konusuna. Azade'nin haince planı sonrası olan Oktay oldu. Tıpkı geçmişte olduğu gibi yine Kartal'ın gözünün önüne vuruldu. Peki Oktay ölecek mi? Bu konudaki en güçlü ihtimalim Oktay'ın ölmeyecek olması. Geçtiğimiz bölümde Oktay'la ilgili sürekli babalığı olan inancının zedelendiği gösterildi. Kısacası babalığına inancı kalmamıştı ve kimsenin onu artık saymadığını düşündü. Hatta bunu Epe'yle de paylaştı. Ancak son sahnede yine oğluna zarar gelmemesi için kendini öne attı ve sonucuna vuruldu. Tek kurşun yiyen Oktay büyük bir ihtimalle kurtulacak. Böylelikle hem babalık inancına güven gelecek hem de ailesiyle olan yıpranmış bağları yeniden güçlenecek. Çünkü Oktay'ın daha göreceği çok mevzu var. Neriman'la büyük yüzleşme, yıllar sonra Baybars'la yeniden karşılaşma gibi senaryolar bekleniyor. Kısacası Oktay'ın ölümü için erken olduğunu düşünüyorum. Kurtulması konusunda ise 2 ihtimal geliyor akıllara. Birincisi, Korkmaz ve adamları olay yerinden ayrıldıktan sonra Kartal babasını alarak acilen hastaneye götürecek ve kritik bir süreç başlayacak. İkinci ihtimal ise Çetin ihtimali. Kartal'ın mekanı çalışı için yola çıkan Çetin, bir ihtimal Kartal'ı görüp takip ederek olay yerine gelmiş olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Kartal ve Çetin arasında güven inşa edilir ve Baybars konusunda daha sağlam adımlar atılır. Zaten az bir ihtimalle olsa Oktay'ın ölümü gibi bir durumda Kartal tüm devreleri yakarak sağa sola saldırmaya başlar. Bunun yanı sıra Can karakterini öldürerek Kartal'ın hayatını kurtaran Efe, Oktay'ın vurulmasıyla beraber olayların içine dahil olacak. Efe ve Oktay birbirlerini fazlasıyla sevdi ve bu durum Efe'yi fazlasıyla üzecek. Bu konuda Korkmaz'a karşı, Azade'ye karşı Kartal'ın yanında olarak Leyla'nın da istediği gibi onu koruyacak. Azade'nin oyununu çözebilecek tek bir isim var. O da Çetin. Kartal ve Efe ile işbirliği yapmaya devam eden Çetin, Azade'nin kirli planını çözerek Kartal'a yol gösterebilir. Azade'nin Çetin'e karşı olası bir hamlesinde ise Çetin'in elinde elmas gibi sağlam bir koz var. Durumlar bu şekilde ilerlerse Azade'nin maskesi kısa sürede düşmüş olacak ve bu karakter için erken bir veda söz konusu olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bunun yanı sıra Azade'nin Efe'nin polisiyi bırakmadığını ve gizli polis olduğunu çözme ihtimali var. Fakat bunu Kartal'a söylese bile pek bir şey değişmez. Zaten Kartal bu durumdan şüpheleniyordu. Leyla ise tüm gerçekleri biliyor.
Bu dakikadan sonra Kartal ve Efe'nin arası kolay kolay bozulmayacak. Hatta bölümler ilerledikçe Efe'nin tüm olaylar bittikten sonra Kartal'ı içeri atma planı bile bozulmuş olacak. Efe Kartal'ın hayatını kurtarmıştı ve Kartal bunu unutmayacağını söylemişti. Kısacası ilerleyen bölümlerde karşılığı gelecek. Öte yandan her ne kadar Şahin kıskansa da Kartal söylediğimiz gibi maddi anlamda güç kazanıp yeni bir mekan açılışı yaptı. Böylece büyük savaşta rakiplerine karşı daha sağlam duracak. Bir yandan da Çetin'in yardımlarıyla kritik hamleler yapıp Baybars'a ulaşmak isteyecek. Annesini elinden aldığı için babasına düşman olan Çetin fazlasıyla zeki bir karakter ve neredeyse Baybars'a denk durumda. Ölmemek için her türlü tedbiri ve B planı mutlaka oluyor. Fakat bu savaşta Baybars'ın daha üstün olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Hatta Baybars Çetin konusunda vakti geldiğinde ayağıma getirmesini bilirim diyerek ince bir spoiler verdi. Bunun yanı sıra Neriman'ın Baybars konusunda ailesiyle yüzleşmesine az bir zaman kaldı. Sonrasında ise Çetin bombası patlayacak ve işler giderek karışacak. Şimdi gelelim sürpriz Ferhat senaryosuna, sonrasında ise kritik rating analizini sizlerle paylaşacağız. Son birkaç bölümdür Perhan'ın içeride olması izleyicilerin istediği bir durum olmadı. Yorumlardan da anlaşıldığı gibi izleyiciler Perhan'ı sahalarda görmek, hikayesini daha aktif bir şekilde izlemek istiyor. Evet, Baybars konusunda Kartal ve epey kritik bilgiler verdi fakat Ferhan'ın artık bir şekilde dışarı çıkması gerekiyor. En azından senaryonun daha hareketli ve aksiyonlu olması için bu şart. Aslında geçtiğimiz bölümde bu konuyla ilgili kritik bir detay verildi. Bülent Komiser Perhan'dan işlediği cinayetleri itiraf etmesini istedi. Çünkü ortada herhangi bir kanıt, delil olmadığı için Ferhan'ı içeri atmanın en büyük yolu itiraf ettirmek. Fakat Ferhan'ın itirafta bulunması beklenmiyor ve bu şekilde yeniden serbest bırakılması bekleniyor. Ferhan'ın serbest kalması durumunda ise çok farklı bir senaryo bekliyor olacak. Artık eskisi gibi adamı öldürerek intikam alma planları olmayacak. Asıl hedef tıpkı Kartal ve Efe'de olduğu gibi Baybars'a ulaşmak olacak ve bu üçlünün yolu yeniden birleşecek. Öte yandan Şesu, Peri, Şahin gibi yan karakterlerin hikayesine daha fazla giriş yapıldı. Özellikle Şesu'nun hikayesi daha derin bir şekilde işlenecek ve görsel açıdan güzel sahnelerin devamı gelecek. Hatta ilerleyen bölümlerde Şesu ve Perihan'ın düğününü izleyebiliriz. Şimdi gelelim reyting analizine. Dizinin reytingleri birinci sezon için yeterli ancak ikinci sezon için pek yeterli durmuyor. Geçtiğimiz bölümde eski reyting sistemine göre 4.34'lük bir oranla 9. sırada yer aldı. İkinci sezonu görebilmek için reytinglerin en az 7 ve üzeri olması lazım. Yeni reyting sistemine göre ise 7.53'lük bir oranla 5. sırada yer aldı. Sadece dizileri baz alarak bakarsak 2. sırada yer aldı. Yeni reyting sisteminde ise tüm dijital ölçümler yer alıyor. Dijitürk, D-Smart, Blue TV, TVBu ve internet yayınlarının yapıldığı platformlarda ölçüm yapılarak daha geniş bir kitlenin yansıması yapılıyor. Fakat şu an çoğu yerde klasik reyting sistemi kullanılıyor. Bu durumda 3 kuruşun şimdilik bir sezon olması bekleniyor. Yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.